Merhabalar sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer sağdaki abone ol yazısına tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Evet, bugün yine güzel bir modelim var elimde. Şöyle göstereyim, bakın. Buna başladım. Bunun yapımını istedi takip eden arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte örmeye çalışacağım. Ben bu kadar ördüm. Bununla devam ediyorum. Bu Nako Vals'in ebrulu bir ipini istediğiniz şal ipiyle örebilirsiniz. Bu böyle atkı gibi, şal gibi bir model olacak. Şimdi bu renklerde düzgün gösteremeyeceğim için sizlere şöyle açık bir renkle daha net anlaşılması için göstermeye çalışacağım. Şöyle kalsın burada. Şimdi nasıl yapacaksak ona göre zincir çekiyoruz önce. Şu alt zemini için. Bakın şöyle dilimle duracak. Çok kolay, çok basit bir model arkadaşlar. Bu böyle zor gibi görünüyor ama gerçekten çok kolay bir model. Ben bunu böyle atkı gibi yapacağım için şöyle 100 ilmekle başladım. 100 zincirle başladım. Atkı gibi, boyunluk gibi bir şey yapacağım. Şimdi sizlere belli bir zincir çekerek anlatmaya çalışacağım buradan. Şimdi zincirimi çekiyorum, dönüyorum. Evet, saymadan şöyle bu uzunlukta bir zincir çektim. 11 ve 11'in katları şeklinde çekebilirsiniz ya da şöyle yapabilirsiniz. Zinciri fazla çekin. Çünkü şu dilimleri oluşturduğumuzda bu ebat kısalıyor arkadaşlar. Daha uzun zincir çekerek başlayın. Sonra zinciri sökebilirsiniz. Şimdi buradan diyelim ki istediğimiz kadar zincirimizi çektik. Onun üzerine 1, 2, 3, 4 tane daha zincir çekelim. 2 defa dolayalım ve buraya 5. zincire batarak şöyle 1, 2, 3, 4'te çıkıyoruz. Dörtlü trabzan yapıyoruz. Kenar zincirle birlikte 2 oldu şimdi. Doladım 2 defa. Aynı yere batıyorum. Buraya 5 tane trabzan yapıyorum. 3 oldu. Kenar zinciriyle beraber sayıyorum. 4 ve 5. Yani bunun tek zorluğu zincirin üzerine kurmak. Bunu kurduktan sonra, yani bu da kolay aslında ama zincir üzerine çalıştığımız için zor demek istedim. Şimdi bundan sonrası kolay tabii ki. Zincirin üzerine kurduktan sonra tekrar 2 doladım. Trabzanlarımız hep dörtlü trabzan olacak. Şimdi bakın, buraya 5 tane trabzanım var şurada. Hemen yanındaki zincire bir trabzan daha yapıyorum. Bu 1. Şimdi 9 tane trabzan yapacağız sırayla. Birinciyi yaptık. 2 doladım. Bu sefer bir tane zincir atlıyorum. 1 atladım. İkinciye battım. 2, 3, 4'te çıktım. Doladım. 1 atladım. Bir sonrakine. Şu 5'ten sonrasını sayıyorum. 1, 2, 3 oldu. 9 tane bu şekilde yapıyoruz. Şurada zincir atlamadık. 5'ten sonra hemen yanına batıyoruz. Sonra aralarda bir tane zincir atlıyoruz. Tekrar 2 doladım. 1 atladım. Bir sonrakine. Burada zincirimiz yok. Direkt tığımızı doladık. 1 atlıyoruz. Bir sonrakine tekrar. Bir atladım. Bir sonrakine. Tekrar 1 atladım. Bir sonrakine sayalım bu arada. Şimdi 5'ten sonrasını sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 olmuş daha. Şimdi 8'i yapıyoruz. 1 atladım. Bir sonrakine batıyorum. 8. yaptım. Tekrar doladım. 1 atladım. Bir sonrakine. Pardon. Şöyle. Evet, buraya kadar 1 atlayarak geldik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane. Şimdi tekrar tığımızı doluyoruz. Atlamıyoruz. Hemen yanındaki zincire 5 tane trabzan yapıyoruz. Yine aynı şekilde tığı 2 defa doladım. Bu 1. Aynı yere batıyorum. 2.
3, 4, 5. Evet, şimdi tekrar tığımızı 2 doladık. Bunun hemen yanındakine, şu zincir şurası büyüdüğü için buraya atlamayın. Hemen yanındakine tekrar 5 tane daha yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Evet, şöyle bakın. Şu kıvrımı oluşturmuş oluyoruz. Şurası daha doğrusu alttaki kıvrımımız, burası üst. Şimdi devam ediyoruz yine. 9 tane trabzan yapacağız. Yalnız birinciyi yaparken burada hiç atlamıyoruz. Hemen yanındaki şu büyük boşluk oluştu burada, bakın. Hemen onun yanındakine batıyorum. 1 diyorum. Sonra tekrar 2 doladım. 1, şimdi bir zincir atlıyoruz. Bir sonrakine batıyoruz. Buraya 2 diyoruz. Yine 9 tane trabzan yapacağız. Evet, ikinciyi yaptım. Bir atladım. Bir sonrakine. 3, 4, 1, 2. Şuradan itibaren sayacağız artık. Şurayı değil. Buradan itibaren 1, 2, 3, 4, 5 oldu. Bir atladım. Bir sonrakine. 6, 7, 8, bir atladım. Bir sonrakine. 9. Bakın zincir nasıl toparlandı gördünüz. Şöyle bir şekil oldu elimizde. Şimdi zincirin sonuna geldim. Bu şekilde devam edecek tabi. Sizin zinciriniz uzun olacak. Şimdi 9 tane yaptıktan sonra tekrar aynı işlemi yapacağız. Bir sonraki zincire 5 trabzan, hemen bir sonrakine tekrar bir 5 trabzan daha yapıp yine 9 tane bu trabzanı yapıyoruz. Hep bu şekilde devam ediyor. Sonra sona geldiğimizde 5 tane, sadece 5 trabzanla başladık bakın burada. Bitirirken de yine 5 tane trabzanla bitiriyoruz. Şimdi 2 defa yine doladım. Hemen yanındakine batıyorum. Buraya 5 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, aynı yuvaya batıyoruz. 5, yani zincirin sonuna geldiğinizde siz sadece 5 tane yapıyorsunuz. Devam ederken hemen yanındakine 5 tane daha, sonra tekrar bir atlayarak 9 tane daha, bu şekilde böyle uzun bir zinciriniz olacak onun için. Böyle kısaldığı için bakın şurada da topluyor. O yüzden zinciri biraz daha fazla çekin dedim. Şimdi buradan bir tane zincir çekiyoruz. Arkasını çeviriyoruz. Hemen ilk ilmeğin şöyle batıyorum bakın. Altından girdim, diğer tarafından çıkarttım. Bir sık iğne. Bir sonraki ilmeğin altından giriyoruz, diğer tarafından çıkıyoruz. Komple bir sıra bunu yapıyoruz. Bir sıra bu zincirin üzerine kurduğumuz deseni örüyoruz. Bütün ilmeklerin altından giriyorum. Diğer tarafından tığımı çıkartıyorum ve sık iğne yapıyorum. Şu görmüş olduğunuz çizgiler bu sık iğnelerden oluşuyor. Tabi böyle ebruli desenlerde, iplerde daha güzel görünüyor arkadaşlar. Ben şimdi daha net anlaşılsın diye böyle bir iple yapıyorum. Sonuna kadar bütün yaptığımız trabzanlara
Bu şekilde batarak sık iğne yapıyoruz. Şimdi buraya geldik. Aynı şekilde altından giriyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. İpe göre tığı biraz daha büyük tutmakta fayda var. Mesela şu ipe göre ne demiştim? Laco'nun valisi bu. Çok böyle kalın bir ip değil ama 7 numara 4 milimetre ile ördüm ben. Görünüyor mu? Evet. Şimdi biraz göründü. Daha şuraları daha güzel görünüyor bakın. Bu şekilde. Evet, şimdi buraya devam edeyim. Şimdi sıra sonuna kadar geliyorum sık iğne yaparak. Bakın sona kadar geldim. Şu sondaki şunu da yapalım. Zincirle çıktığımız trabzan. Buna da aynı şekilde batıyorum böyle. Bir tane sık iğne yapıyorum. Ve 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Şimdi bu arkasındayız. Dönüyoruz. Bakın önümüz burası. Evet, 4 zincir çektim. Şimdi şurada yaptığımız sık iğneler. Tığın başını 2 defa doluyorum. Hemen dibine, zincirin dibine batarak trabzan yapıyorum. Zincir yine birinci trabzanımız, ikinciyi yaptık. 5 tane olacak. 3 4 ve 5. Evet, 5 tane trabzanımızı yaptık. Şimdi alt sıradakinin aynısını buradaki sık iğnelerin üzerine yapıyoruz. Yine 2 doladık tığımızı. Hemen ilk yuvaya, ilk sık iğnenin üzerine giriyorum. 1 diyorum. 9 tane trabzan yapacağız tekrar. 2 doladım. Yine bir tane atladım. Bir sonrakine geçiyorum. 2 doladım. 1 2. Üçüncüyü yaptık. Şimdi burada da yine şu 5'ten sonrasını sayıyoruz. Bakın 3 tane yaptım. 2 doladım. 1 2. 4 oldu. 1 2. 5 1 2 6 1 2 7 1 2 8 1 2 9. Evet, buraya kadar 9 taneyi tamamladım. Şimdi şurada yaptığımızı yine aynısını yapıyoruz. Bakın batacağımız yerlerde hep aynı hizada oluyor. Tığımı doladım. Hiç zincir çekmiyoruz. Bir sonraki yuvaya giriyoruz. Buraya 5 tane trabzan yapıyoruz. Aynı yuvaya batıyoruz. 2 3 4 5 taneyi tamamladık. Hemen yanındaki yuvaya tekrar tığımı doladım. Zincir yok. Hemen yanındakine giriyorum. Tekrar 5 tane de buraya yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Evet, burayı da tamamladık. Şimdi tekrar 9 tane yapacağız. Hemen burada atlamadan bir sonraki sık iğneye giriyoruz. Birinci yapıyoruz. 1. Şimdi hep bir tane atlayarak. 2. 1 2 dedik. 3. Atladım. 4. Atladım. 5.
atladım, 6, atladım tekrar, 7, atladım, 8, atladım, 9, şöyle 9. Şimdi bakın şurada bir tane daha yerimiz var. Buraya kadar 9 taneyi tamamladık. Kenarda tekrar 5 tane daha yapacağız. 2 doladım. Hemen şuraya batıyoruz. Burada ipim biraz karışmış. Şöyle son sık iğne diyelim ya da zincir. 1, 2, 3. Aynı yere batarak 5 tane trabzan yapıyoruz. Ve 5. Evet. Bu şekilde. Şimdi tekrar dönüyoruz. Bakın bu kenarları böyle dümdüz çıkıyor burada. Şöyle. Hani şurada dışarı taşmış gibi görünmesin. Şöyle baktığınızda bu kenarlar dümdüz ilerliyor arkadaşlar. Şimdi tekrar dönüyoruz. Bir zincir çekelim. Hemen ilkinin arkasından. Ya da burada şöyle yapabiliriz. Mesela şu 5'i yaparken zorlandık. Burada şöyle batarak bir sık iğne yapabiliriz. Şöyle şimdi alttan giriyorum. Dönüp geldiğimizde son yuvaya batmamız zor oldu biraz. Böyle yaparsak daha güzel olur. Bu arada bunu da şu an keşfettim. Tek renk ipte. Şöyle alttan girdim. Bir sık iğne. Bir sıra böyle gidiyoruz. Bir sıra da diğer şekilde gidiyoruz. Sanırım anlaşıldı. Yine döndüğümüzde bakın. Burada çizgimiz oluşuyor. Şuradan da göstereyim hemen size. Bakın. Bu sırayı tamamlamışım. Onu boşuna örmeyelim. Biraz da buradan örelim. Evet 1, 2, 3, 4 yapmışım. Ve 5. trabzan. Şimdi bir zincir çekip dönüyorum arkasına. Buraya bir sık iğne yapıyorum. Bunu şu an yeni keşfettim. Sonra alttan giriyorum. Komple sıra sonuna kadar sık iğne gidiyorum. Her trabzanın arasına bu şekilde giriyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. Biraz böyle gevşek gevşek örmekte fayda var tabii buna. Böyle çok sıkı sıkı örmeyelim. Hafif de buharlı bir ütüyle ütülediğimizde çok daha güzel görünüyor arkadaşlar. Zor gibi görünen ama gerçekten kolay bir model diyebilirim. Evet. Şimdi sıra sonuna kadar gidiyorum. Burası tersi. Bakın tersi bile şöyle baktığınızda çok güzel duruyor. Ön yüz de böyle. Şimdi tamamlıyorum ben burayı. Evet bir sırayı gittim. Hafiften buharlı bir ütüyle ütüledim arkadaşlar. Daha net gösterebilmek için size. Bakın çok güzel duruyor. Çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz arkadaşlar. Geldim buraya kadar. Şimdi arkadan yine aynı şekilde diğer mavi renkte gösterdiğim gibi 5 tane zincir çekerek dönüyorum. 4 tane pardon. 5 de çekebilirsiniz eğer burası gerdirirse. 2 defa doladım. Hemen dibine batıyorum. 5 tane trabzan yapıyorum. Zincirle 2 oldu. 3 4 ve 5.
Evet, tekrar şimdi tığımızı doladık. 5 tane yaptıktan sonra hemen bir sonraki sık iğnenin üzerine giriyoruz. 1 diyoruz. 2 doladık. Hep bir tane atlayarak gidiyoruz. Yine 9 tane trabzan yapıyoruz. İkinci yaptık. 1 2 dedik. 3 1 2 dedik. 4 1 2 dedik. 5 1 2 6 2 doladık. 1 2 7 1 2 dedik. 8 1 2 dedik ve 9. Şu 5'ten sonrasını sayıyorum şimdi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Evet, şimdi tekrar geliyoruz. Bakın çok güzel görünüyor. İpin rengi de çok güzel. Rengini vereceğim şimdi sizlere. Buradan tekrar 2 doladım. Bir sonraki yuvaya atlamıyoruz artık. Hemen bir sonrakine giriyoruz. 5 tane trabzan yapıyoruz. 2 3 4 ve 5. Tekrar 2 doladık. Hemen yanındaki yuvaya tekrar 5 tane de buraya yapıyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Tekrar doladık. Şimdi atlamıyoruz. Hemen yanındakine birinci trabzanımızı yapıyoruz. Buna 1 diyoruz. Sonra birer tane atlayarak yine 9 tane trabzan yapıyoruz. Bu şekilde. Arkadaşlar, sanıyorum anlaşılmıştır. Ben tabi buna atkı, fular, şal falan gibi şeyler söyledim ama bluz da yapabilirsiniz. Tabii ki çok güzel durur. Evet, burayı da şöyle tamamlayayım. Evet, hafiften ütülediğim için şu arkadaki sık iğneler biraz ezilmiş gibi görünüyor. Evet, en son ütülemekte fayda var tabii ki. Şimdi şu 5'ten sonra sayacağız. Fazla yaptık galiba. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, yok, tam doğru yapmışız. Geliyoruz tepeye. Hemen yanındakine batıyoruz. Burada atlamadan 5 tane trabzan yapıyoruz. 2 3 4 ve 5. Evet, hemen yanına yine 5 tane. Sonra tekrar böyle 9 tane. Bu şekilde örüyoruz arkadaşlar. Evet, çok güzel oldu. Çok beğendim ben. İpin rengi özellikle çok hoşuma gitti. Evet, ipin rengini hemen vereyim ben size. Nakon'un valsi diye geçiyor. 85 989. 711.052'ymiş partisi de. 85 989 rengi, eğer beğenirseniz. Evet. 100 gram 240 milimetre
2.4 diyor. Tığ numarasına bakın. 2.4 diyor. Ben şöyle bakalım, pardon yanlış söylemeyeyim, 2.5 diyor. Evet, tığ numarasına 2.5, şişe 4,5 diyor. Ben tığ 7 numara 4 milimetre ile örüyorum. Evet, modelden şu an tığ netleyemiyorum. 7 numara 4 milimetrelik tığla örüyorum. Çok inceyle örersem bu çok sıkı sıkı olur. Güzel durmaz. Evet, bu şekilde daha güzel duruyor. Evet, şimdilik bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenip beğenmediğinizi yazarsanız sevinirim. Videoyu beğenmeyi de unutmayın lütfen. Daha güzel modellerde görüşmek üzere diyorum. Sormak istediğiniz bir şey olursa yine yorumlardan yazabilirsiniz. Hoşça kalın.